Evet arkadaşlar, teknik analiz eğitim setimizin 3. videosunda alçalan ve yükselen trendleri göreceğiz. Genel mantık daha önce görmüş olduğumuz gibi destek ve dirençlere benzer bir konu. Fakat burada sadece fiyatların yönünü tayin etmemize yarayan çizgileri belirleyeceğiz. Ve bunun da durumuna göre adlandıracağız. Alçalan trend ya da yükselen trend isimlerini vereceğiz. Evet, 4 saatlik gene Bitcoin grafiğimiz. Burada önce yükselen trendden başlayalım. Yükselen trendi şöyle bir sembolle çizeriz. Buradaki ana mantık, yükselen trend fiyatların dip noktalarını belirleyerek en az 2 noktadan geçen çizgiye verdiğimiz attır. Mesela burada dip noktalardan bir tanesi. Birinci noktamızı buraya koyuyoruz. Fiyat çıkmış, inmiş. Burada bir dip yapmış ve o dip noktasından geçen çizgi bizim yükselen trendimiz. Neye göre? 4 saatlik grafiğimize göre. Şundan sonraki fiyatların daha gerçekleşmediğini düşünürseniz bu çizgiye göre yorum yapmamız mümkün. Bu bize yükselen trendlerimiz, aynı zamanda destek noktalarımız şu an için. Şundan sonraki fiyatları görmüyoruz. Fiyat geldi, yükseldi, düştü. Burayı destek yaptı ve tekrar yükselmeye başladı. Yükselip bu noktaya geldikten sonra bir düşüşe geçti. Burada yapacağımız yorum fiyatın bu yükselen trend çizgisinden dönme ihtimaline veya burayı kırma ihtimaline göre analizlerimizi şekillendireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi fiyat gelmiş, bizim yükselen trendimize çarpmış, tekrar ufak bir yükseliş göstermiş, tekrar inmiş fakat güçlü bir mumla bu yükselen trendimizi kırmış ve yükselen trend kırıldıktan sonra artık fiyatlarımız düşmeye başlamış. Burayı destek yapıp tekrar çıkıp bunun üzerinde hareket edebilirdi. Düşüş trendimiz ise bu sefer fiyatların tepe noktasından geçen çizgiye verdiğimiz at. Mesela burası bir tepe noktası. Bunu hemen işaretliyoruz. Fiyatlar gelmiş, tekrar yükselmiş ve ikinci tepeyi yapmış. Çünkü buradan sonra düşmüş. O zaman bu iki çizgi arasında geçen ama bu sefer tepelerden geçen fiyat çizgimize düşüş trendi diyoruz. Gördüğünüz gibi uzunca bir süre bu düşüş trendinde fiyat hareket etmiş. Görmüş olduğunuz gibi burada tepeyi yaptıktan sonra düşmüş, tekrar yükselmiş ve bizim düşüş trendine çarparak fiyatımız tekrar aşağıya gelmiş. Bir kez daha denemiş, kıramamış, düşmüş, gelmiş, bir kez daha denemiş, gene kıramamış, düşmüş. Ta ki bu noktaya gelip kuvvetli bir mumla kırıncaya kadar. Ve burası sağlam fiyat için sağlam bir direnç noktası olmuş. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Fiyatların karşısına çıkan her çizgi direnç ya da destek görevi görür. Burada düşüş trend çizgisi ciddi bir direnç görevi görmüş. Birçok yerde denemiş, kıramamış. Ta ki bu en alttaki dipten sonra gelmiş, kırmış. Bu sefer de aynı çizgiyi destek olarak kullanarak devam etmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu konuda aslında bu kadar net bir konu ama bunları biz yorumlarken nasıl yorumlayacağız konusunu grafik her aşamasında ilerlerken, fiyatlar ilerlerken bu kılavuz çizgilerimizi çekerek yorumlar yapmaya başlayacağız. Mesela fiyatlar bu aralıktayken, şuralardayken biz bu düşüş trendinde çizebiliriz. Ama görmüş olduğunuz gibi aslında daha yükselen trendi kırmamış. Ama kendi içinde ufak bir düşüş trendi de oluşturmuş burada. Fiyatlar burada dolaşırken yapacağımız yorum bu iki çizgi arasında gelip gidebilir. Ya buradan kırıp devam edebilir veya aşağı doğru bir üçgen oluşuyor. Bunlara da daha sonra formasyonlar konusunda değineceğiz ama şu anda bilmemiz gereken şey karşımıza çıkan çizgilerin
fiyatları nasıl durdurduğu, bu konuyu iyi anlayabilmemiz için daha fiyatlar oluşmadan bazı çizimleri yapmamız lazım. Mesela basit bir örnek. Şu anda güncel bir fiyat. Bundan sonrakiler şekillenmemiş. Sürekli aynı grafik üzerinde anlattığım için bir sonraki derste zaten fiyatlar ilerledikçe grafiğimizin de ne yöne gittiğini hep beraber göreceğiz. Mesela burada da bir düşüş trendimiz var. Hemen onu da çizelim. Basitçe çizdiğimiz zaman iki tepe noktasını gördüğünüz gibi gelmiş. Tekrar denemiş. Şu anda burayı kırıp kırmama konusunda kararsız. Kırıp geçebilir. Şu anda çok ufak bir düşüş trendi bu. Bunun ne kadar çalışacağını ileriki zamanlarda göreceğiz ama bizim karşımıza böyle bir çizgi geldi fiyatlarımızın karşısına. Bunu birkaç defa denemiş, geçememiş. Bu çizgiye paralel olarak fiyatlar aşağı doğru hareket etmiş. Aynı şekilde diğer çizgilerin hepsini unutalım. Bunları silelim şu anda. Evet. Bu düşüş trendini çizdik. Şurada çok basit bir yükselen trend var. Onu da çizelim. Fiyat bu arada sıkışmış. Gördüğünüz gibi gelmiş. Bu iki üçgen çizgi arasında kırılmış. Burada bir karar verecek. Yani mola yerinde yönüne karar verecek artık bu fiyatlar. Ya yukarı gidecek ve bu yükselen trend artık geçerli olacak. Şurada 3 tane mumla çizmiş olduğumuz yükselen trend geçerli olacak. Böyle hareket edecek. Şunu biraz daha şekillendirelim. Evet. Veya bu düşüş trendini kırmayacak. Aşağı doğru devam edecek. O zaman bunun hiçbir hükmü kalmayacak. Şu andan itibaren bunu sileceğiz. Şimdi buralarda bizim alım ya da satım kararı vermemiz çok tehlikeli. Burada yöne karar verecek. Bu çizgi üzerinde mi devam edecek yoksa bu çizgi üzerinde mi devam edeceğin kararını fiyat verdikten sonra biz alım ya da satım yapabiliriz. Bu aynı şekilde bir tek düşüş ve yükselen trendlerle verilecek karar değil, aynı zamanda destek ve direnç noktaları, Bollinger Band'ın durumu ve diğer indikatörleri de gördüğümüz zaman anlatacağımız önemli kritik noktaları da dikkate alarak alım satım konusunda karar vereceğiz. Şu anda anlattığımız konuların hiçbiri içinde buradan alınır ya da buradan satılır gibi bir tabir kullanmadık. Şu anda sadece fiyatlar neye göre yön değiştiriyor? Teknik analize göre tabii bu. Temel analizi hiç dikkate almıyorum şu anda. Neye göre yön değiştiriyor? Bu yön değiştirişin sebebi tekniğe göre nedir? Onları irdelemeye çalışıyoruz ve bunlara isim vererek analiz yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, yükselen ve düşüş trendleri de bu şekilde. Anlamadığınız bir nokta olursa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakırsanız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Bu konular çok kapsamlı konular. O yüzden hep beraber öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü teknik analiz tamamen bir yorum meselesidir ve yorumu doğru yapabilmek çok önemlidir arkadaşlar. Burada bu çizgileri herkes çizebilir. Farkındaysanız şu anda hiç yorum katmadan anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu çizgileri herkes çizebilir ama herkes bu çizgileri yorumlayamaz. Bu konu çok önemli. Yorumlayabilmek için elimizde hangi silahlar olması gerektiğini de derslerimiz ilerledikçe hep beraber öğreneceğiz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum efendim. Görüşmek üzere.